Atalarımıza göre tanrılar, yarattıkları yeryüzü, gökyüzü, bitkiler, hayvanlar ve insanlar ile etkileşim halindeydiler. Güneş, ay ve yıldızlar ısı ve ışık yayarak yaşayan varlıkların büyümesini ve gelişmesini sağlıyordu. Güneş, ay ve yıldızların düzenli ve periyodik hareketleri daha sonraları pusula, takvim ve saat gibi keşiflerin oluşmasını sağlayacaktı. Antik dünyada yıldız ve gezegenlerin fark edilen faydaları bir yerden ötekine değişiklik göstermekteydi. Orta Doğu'da Fırat ve Nil gibi büyük nehirlerin kenarlarında yaşayan insanlar mevsimlerden çok yağmurdan ve su seviyesinden etkilenmekteydi. Buna karşılık sahillerde sıcaklık ve gün ışığındaki değişimler insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerinde daha belirleyiciydi. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine güneşin hareketlerinin yol açtığı düşünüldüğü için kritik avlanma ve toplanma mevsimleri de güneş takvimine göre belirlenmekteydi. Güneşin bu belirleyici önemi insanların onu saygı gösterilip tapılması gereken bir şey olarak görmesine yol açtı. Yaklaşık 10.000 yıl önce Mezolitik çağlarda birçok insan deniz kenarlarına yakın yerlerde yaşamaktaydı. Sahil bölgelerinde gelgitlerin ayın belli dönemlerinde yüksek veya alçak olduğunu fark ettiler ve bunu ayın evrelerine bağladılar. Bunlar bugün yüksek ve alçak gelgitler olarak bilinmekte ve balık avcılarını, kabuk toplayıcılarını ve hatta ulaşımı etkilemekte. Tıpkı insanların günlük işlerini gün ışığının süresine göre ayarlaması gibi gece lambası işlevi gören dolunay da insanların yaşam biçimini etkiliyordu. Günler güneşin doğuşuna, aya ve güneşin batışına göre şekilleniyor, faaliyetler güneş ve ay takvimine göre programlanıyordu. Uzun zaman önce ayın evrelerini gözleyen insanlar her 15, 30, 44, 59, 74 günde bir düzenli evreler meydana geldiğini gözlemlediler. İki dolunay arasındaki süre olan 29,5 gün bunlardan en bilineniydi. Daha sonra ay ismini alan konsept işte böyle doğdu. Önemli bir noktada gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin önceden tahmin edilebilmesiydi. Hem güneş hem de ay düzenli aralıklarla doğudan yükselmekteydi. Hava ve insan ilişkilerinin güvenilmez olmasına karşılık gökyüzü güvenilirdi. Tropik bölgelerde güneş yaz ortasında ve öğle saatlerinde en yüksek noktaya çıkmaktadır. Bundan 183 gün sonra yani kış ortasında öğlen saatlerinde ise en alçak noktada bulunmaktadır. Güneşin hareketlerini saat niyetine kullanma fikri ilk kez dikey çubuk ya da sütun gibi objelerin gölgelerinin güneşin yükseldiği kuzeyi işaret ettiğinin gözlemlenmesiyle ortaya çıktı. Aynı şekilde gökyüzündeki yıldızların çoğu da yer değiştirmekteydi. Bu yıldızlardan göksel kutba doğru çizilen hayali çizgi bir dev saat kadranı işlevi görmekteydi. Milattan sonra 700 yıllarda Babil ve Yunan'da gezegenlerin güneş, ay ve yıldızların konumlarıyla yükselme ve alçalma zamanlarının dünyadaki yaşamı etkilediğine ve geleceği önceden haber verdiğine inanılmaktaydı. Bir nevi bugün gazete köşelerinde okuduğumuz burçlar ve astrolojinin ilk temelleri atılmıştı. Gezegenlerin konumları üzerine uzun dönemler içinde yapılan çalışmalar Babil kil tabletlerine kaydedilerek gezegenlerin sonraki hareketlerini tahmin etmekte kullanılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda Yunan gökbilimci Batlamyus, Akdeniz'in gökyüzünü 48 takım yıldızına bölmüş ve bunu Almagest adlı eserinde bildirmiştir. Batlamyus o kadar doğru konumlandırmalar yapmıştır ki o zamandan 2000 yıl sonrasına yani günümüze kadar kullanılmış ve hala hazırda kullanılmaya devam etmektedir. İlk astronomlar gök cisimlerinin açılarını kol uzatma yöntemiyle bulurlarken daha sonraları geliştirilen usturlap, gökyüzü pusulası ve ayarlı derece ölçüm cihazları yardımıyla artık daha doğru sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Gezegenlerin hareketi antik zamanlarda dünya merkezli karmaşık modeller yardımıyla tahmin edilebilmekteydi.
Bu modellerde gezegenler merkezi dünya olan çemberlerde sabit hızla dönmekteydi. Fakat zamanla bu hesaplamaların hatalı sonuçlar vermeye başladığı, sapmalar olduğu gözlemlenmeye başladı. Bunun üzerine dünyanın değil, güneşin merkez alınması gerektiği ve dünyanın küre biçiminde olduğunu M.Ö. 6. yüzyılda Yunan gökbilimci Pisagor dillendirdi. M.Ö. 3. yüzyılda Aristarkus, güneşin dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğünü savundu. Fakat yılların getirdiği dünya merkezli evren modeli ve insanlığı her şeyin merkezine koyan inanç biçimleri Aristarkus'un düşüncelerini benimsemedi. İlk astronomlar aynı dönemde hassas elips hesaplarıyla Ay ile Dünya'nın arasına yaklaşık 30 dünya sığabileceğini hesapladı. Bu hesap günümüz ölçümlerine göre yalnızca %1 yanılma göstermektedir. Yine aynı dönemlerde Eratosthenes dünya yarıçapı ile eksen eğimini %10 ila %15'lik bir yanılma payıyla hesaplayabilmiştir. İlk astronomların dini inanışları, ritüelleri, ibadetleri, bayramları, ekim dikim, hasat zamanları için zaman son derece önemliydi. Bu sebeple gündüzleri güneş gölgesi, geceleri ise yıldız konumları, ilkel kum, su ve mum saatleri kullanılmaktaydı. Antik çağda yıl hesabı için ilk astronomlar önce tropik yıl hesapladılar. Tropik yıl iki ekinoks arasında geçen süre olarak hesaplanmaktaydı ve yaklaşık olarak 183 gündü. Tropik yılı hesaplamak için diktikleri güneş saati sütunlarının gölgelerini ölçüyor, gölgelerin en kısa olduğu zamandan diğer en kısa olan zamana kadar geçen süreyi bir yıl kabul ediyorlardı. Gerçekten de tropik bölgelerde her iki ekinoks arasında hemen hemen aynı mevsimsel değişimler gözlemlenmektedir ki bu bölgeler ekvatora yakın bölgelerdir. Sonraki yıllarda bir yılın hesaplanması şafakta ortaya çıkan Sirius gibi yıldızlardan veya Pleiades gibi yıldız kümelerinden yararlanarak yapıldı. M.Ö. 460 yılında doğan Meton, 19 güneş yılının yaklaşık 235 aya eşit olduğunu bulması dönüm noktası oldu. Buna metonik çevrim adını verdiler. Güneş ve ay tutulmalarının zamanlarının tespitinde hala metonik çevrimden faydalanılmaktadır. Günümüzde kullanılan yıl ve ay takvimleri birbirlerine uymamaktadır. Ay takvimlerine hicri, yıl takvimlerine ise miladi takvim adı verilmektedir. M.Ö. 45 yılında Roma İmparatoru Jules Caesar tarafından kabul edilen Julian takvimi, bir yılı 365 gün 6 saat kabul etmiştir. Ay takviminde ise periyot 29,5 gündür. Çinlilerin takvimleri ise tamamen daha farklı mecralarda ilerlemiş, mitolojik hikayelerle beslenmiş olsa da Çin yıldız haritaları gece gökyüzü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Milattan sonra 1015 yılları civarında Ebu İshak İbrahim el-Zerkali tarafından yapılan usturlap iki işe yarıyordu. Konum biliyorsanız zamanı ölçmeye, zamanı biliyorsanız konumu ölçmeye. Usturlap üzerindeki karmaşık dişliler güneş ya da bilinen yıldızlara çevrilerek zaman ya da konum hesabı yapılabiliyordu. Usturlap, ticaret yollarında ve gemi taşımacılığında önemli roller oynadı. Astronomi, ruhun yukarı doğru bakmasını sağlar ve bu da bizi bu dünyadan bir başkasına götürür. Platon. Değerli takipçilerimiz, Aurora ailesi olarak videolarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Rehberiniz Aurora olsun. Esenlikler dilerim.